İnsanlar yeryüzünü kendilerine ait sandıkları günden beri toprağın altını unutmuşlardı. Gözleri hep yukarıdaydı, güneşte, gökte, yıldızlarda. Oysa dünyanın en eski sırları en derinlerde saklıydı. Toprak yalnızca üzerinde yürüdüğümüz bir zemin değildi. O, yaşanmışlıkları tutan bir hafızaydı. Unutulanları saklayan, susturulanları koruyan bir canlıydı. Ve bazı çağlarda, bazı insanların kaderi, bu hafızanın kapılarını aralamakla başlardı. Dağların altı boş değildi. Mağaralar yalnızca karanlık ve taş yığınları değildi. Onlar dünyanın kalbinin attığı yerlerdi. İnsan ayağının değmediği, zamanın ağır ağır yürüdüğü, sessizliğin bile yankılandığı yerler. İşte Şahmeran'ın ülkesi böyle bir derinliğin içinde vardı. Ne tamamen karanlıkta ne de aydınlıkta. Gündüzle gecenin birbirine karıştığı, zamanın anlamını yitirdiği bir eşikte dururdu. Bu ülkeye giren biri önce seslerin eksikliğini fark ederdi. Kuş sesi yoktu, rüzgar uğultusu yoktu. Ama bu bir ölü sessizliği değildi. Bu, bilen bir sessizlikti. Çok şey görmüş, çok şey yaşamış ve artık konuşmaya ihtiyaç duymayan bir sessizlik. Toprak, duvarlar, hatta hava bile sanki bir şey anlatmak ister gibi ağırdı. İnsan burada hızlı düşünemez, hızlı yürüyemezdi. Çünkü bu ülke aceleyi sevmezdi. Şahmeran'ın ülkesinde ışık vardı ama bir kaynaktan gelmezdi. Ne güneş vardı, ne ateş. Işık sanki taşların içinden süzülür, duvarların damarlarından yayılırdı. Her yer loştu ama karanlık değildi. Göz karanlığa alışmak zorunda kalmazdı. Ruh alışırdı. Çünkü burası bilginin ışığıyla aydınlanan bir yerdi. Görmekten çok anlamak gerekirdi. Yılanlar bu ülkede rastgele dolaşmazdı. Her birinin yeri, zamanı ve yolu belliydi. Sessizce ilerler, birbirlerine çarpmadan, telaş etmeden süzülürlerdi. Onlar için hız bir meziyet değil, bir kusurdu. Çünkü hız hata doğururdu. Hata ise dengeyi bozar, denge bozulursa felaket gelirdi. Şahmeran'ın ülkesi denge üzerine kuruluydu. Yaşam da ölümde, bilgi de cehalette bu dengeye bağlıydı. Yılanlar burada korkulacak varlıklar değildi. İsirmezlerdi, saldırmazlardı. Onlar gözlemlerdi. İnsanların aksine tepki vermeden önce beklerlerdi. İnsan konuşur, yılan dinlerdi. İnsan öldürür, yılan hatırlardı. İşte bu yüzden Şahmeran insanlara değil, yılanlara güvenirdi. Çünkü yılan bildiğini saklamayı bilirdi. Şahmeran bu ülkenin kraliçesiydi ama bir tahtı yoktu. Altın bir sarayı, yüksek duvarları, askerleri yoktu. Onun hükmü sessizdi. Kimseye emir vermezdi. Ama herkes onu dinlerdi. Çünkü o yalnızca yılanların değil, bilginin de sahibiydi. Şahmeran, dünyanın unuttuğu şeyleri hatırlayan bir varlıktı. İnsanlardan önce doğmuş bilgileri taşırdı. Hangi otun şifa, hangisinin zehir olduğunu, hangi sözün yarayı kapattığını, hangisinin kalbi parçaladığını ve en önemlisi insanın içindeki karanlığı. Şahmeran'ın belden yukarısı bir kadındı ama bu alışılmış bir insan güzelliği değildi. Onun yüzünde yaş yoktu, ne gençti ne yaşlı, zamansızdı. Gözleri karşısındakini yalnızca görmez, okurdu. İnsan ona baktığında kendini gizleyemezdi. Çünkü Şahmeran söylenmeyenleri de duyardı. Kalpten geçen ama dile gelmeyen düşünceler onun için açıktı. Belden aşağısı ise yılan bedeniydi. Kalın, güçlü ve ağır. Ama bu ağırlık bir yük değil, bir kudretti. Toprağa bağlılığın, yeraltının vezayetinin bir işaretiydi. Şahmeran ne tamamen insandı, ne tamamen yılan. O, iki dünya arasında duran bir varlıktı. Yeryüzüyle yeraltı arasında bir köprüydü. İnsanların anlamakta zorlandığı da buydu zaten. Çünkü insan, iki dünya arasında durabilen varlıklardan her zaman korkmuştur. Şahmeran'ın ülkesinde ölüm bile sessizdi. Kimse çığlık atmaz, kimse kaçmazdı. Ölüm burada bir son değil, bir dönüş olarak görülürdü. Tıpkı yılanın deri geçirmesi gibi. Bu yüzden yılan kutsaldı. Çünkü yılan, ölmeden yenilenmenin sembolüydü. İnsan yaşlanır, yılan değişirdi. İnsan unutur, yılan hatırlardı. Şahmeran bu bilgiyi insanlardan saklamazdı. Ama insanın bu bilgiye hazır olmadığını bilirdi. Çünkü bilgi yanlış elde zehre dönüşürdü. İşte bu yüzden Şahmeran, yüzyıllar boyunca yer altında kaldı. Kendini sakladı. İnsanlardan değil,
insanın içindeki açgözlülükten sakındı. Ve kader, her zaman olduğu gibi, bir gün bu dengeyi bozacak bir insanı seçti. Onun adı Camsap'tı. Camsap, yeryüzüne ait bir insandı. Ne kahramandı ne de kötü biri. Hayatı doğduğu köy kadar dardı. Sabah uyanır, çalışır, akşam olur, uyurdu. Hayaller kurardı ama bu hayaller gökyüzüne kadar yükselmezdi. Onun hayalleri karnını doyuracak kadar büyüktü. Çünkü açlık insanın düşlerini küçültür. O gün dağa çıkmalarının sebebi de buydu. Bal arıyorlardı. O çağlarda bal yalnızca bir yiyecek değil, bir zenginlikti. Şifa sayılırdı, değerliydi. Dağlar ise balın en bol olduğu yerlerdi. Ama dağ cömert olduğu kadar acımasızdı da. Kime ne vereceğine kendi karar verirdi. Camsap ve arkadaşları sabah erkenden yola çıktılar. Güneş henüz yükselirken dağın gölgesi uzundu. Yol boyunca konuştular, güldüler. Açlık, insanları birbirine yakınlaştırır gibi görünür ama aslında tam tersini yapar. Açlık, bencilliği sessizce büyütür. Dağın içlerine doğru ilerlediklerinde derin bir kuyu buldular. Kuyunun ağzı eskiydi. Sanki çok önce kazılmış, sonra unutulmuştu. Taşları yosun tutmuş, kenarları aşınmıştı. Bu kuyu, insan eliyle açılmış ama insan tarafından terk edilmişti. Böyle yerler her zaman tehlikelidir. Çünkü unutulan şeyler kolay kolay affetmez. Bal kuyunun içindeydi. Kokusu yukarı kadar çıkıyordu. Tatlı, yoğun, baş döndürücü bir koku. Arkadaşları baktılar birbirlerine. Kim inecekti, kim riski alacaktı. Sessizlik uzadı. Sonunda gözler Camsap'a çevrildi. Çünkü o itiraz etmeyenlerdendi. Sessiz olan çoğu zaman seçilirdi. Camsap kuyuya inmeyi kabul etti. Beline bağlandı. Yukarıdan bakınca her şey kontrol altındaydı. Işık vardı, sesler yakındı, güven vardı. Ama insan bir adım attığında her şeyin değişeceğini her zaman fark edemez. İndikçe ışık azaldı. Yukarıdan gelen sesler boğuklaştı. Taş duvarlar soğuktu. Nefesi yavaşladı. Ama balı gördüğünde her şeyi unuttu. Kovayı doldurdu. Yukarı seslendi. Tam çıkacakken ip aniden gevşedi. Ve sonra sessizlik. İp yukarı çekildi ama Camsap yoktu. Arkadaşları onu orada bırakıp gittiler. Çünkü insan suçu sessizlikle örtmeyi sever. Camsap'ın çığlıkları taşlara çarpıp geri döndü. Yukarıya ulaşmadı. Işık kuyu ağzında kaldı. Aşağıda karanlık ağır ağır yayıldı. Camsap ilk önce bağırdı. Sonra ağladı, sonra sustu. Çünkü insan sesinin karşılıksız kaldığını anladığında susar. Saatler mi geçti, günler mi bilinmez. Zaman karanlıkta anlamını kaybeder. Açlık yeniden geldi ama bu sefer yalnız değildi. Korku da vardı. Tam umudunu yitirdiği anda duvarda bir çatlak fark etti. İnce, dar ama derindi. Taşın içinden gelen hafif bir serinlik vardı. Bu serinlik ölüm gibi değil, geçit gibiydi. Camsap, karanlıkta kalan her insan gibi bilinmeze tutundu. Çatlağa yaklaştı, elini sürdü. Taş yumuşak gibiydi. Sanki uzun zamandır açılmayı bekliyordu. Gücünü topladı ve kendini oraya bıraktı. Bu, yeryüzünden kopuştu. Ne geri dönüşü vardı, ne de garantisi. Çatlak onu aşağı değil, içeri aldı. Bir süre sonra karanlık değişti. Hava farklıydı. Nefes almak kolaylaştı. Ayaklarının altındaki zemin taş değil, toprak gibiydi. Ve ilk defa bir hışırtı duydu. Yılanlar. Ama saldırmadılar. Onlar sadece baktılar. Camsap korkudan donup kaldı. Çünkü yeryüzünde öğrendiği her şey ona yılanlardan kaçması gerektiğini söylemişti. Ama burada yılanlar kaçmıyor, saldırmıyor, sadece izliyordu. Sanki onu tartıyorlardı. Sanki bir karar verilmek üzereydi. İşte tam o anda o sessizliğin içinden bir varlık belirdi. Yavaş, ağır ve vakur. Şahmeran. Camsap onu gördüğünde ne çığlık attı ne de kaçtı.
Çünkü insan bazı anlarda korkmayı unutur. Gördüğü şey korkudan büyüktü. Bu bir yaratık değildi. Bu başka bir dünyaya ait bir bilgelikti. Şahmeran ona baktı. Uzun uzun baktı. Sanki Camsap'ın geçmişini, geleceğini, kalbinin en gizli köşelerini bir anda okudu. Ve sonunda konuştu. Ama sesi yüksek değildi. Çünkü bu ülkede sözler bağırmaz. Ve böylece Camsap'ın yeryüzündeki hayatı sona erdi. Yer altındaki hayatı başladı. Camsap, Şahmeran'ın karşısında uzun süre konuşamadı. Yeryüzünde öğrendiği kelimeler burada ağırlıklarını yitirmişti. Dil bu ülkeye ait değildi. Burada konuşmak yerine anlamak gerekiyordu. Şahmeran onun korkusunu gördü. Ama bu korkunun içinde kötülük yoktu. Açlık vardı, şaşkınlık vardı, yalnızlık vardı. Ama hırs yoktu. İşte bu yüzden onu öldürmedi. Şahmeran'ın ülkesinde misafir olmak, insan dünyasındaki misafirliğe benzemezdi. Kimse sana kal demezdi ama gidersen de yol göstermezdi. Kalmak, senin içinden gelen bir karardı. Camsap kaldı. Çünkü yeryüzüne dönmek için bir yolu yoktu. Ama zamanla fark etti ki, yolu olsa bile gitmek istemezdi. İlk günler sessizlikle geçti. Şahmeran ona bir şey öğretmedi. Yılanlar etrafında dolaştı ama dokunmadı. Kimse onu sınamadı, kimse sorular sormadı. Çünkü bu ülkede bilgi aceleyle verilmezdi. Önce insanın beklemeyi öğrenmesi gerekirdi. Camsap burada zamanın farklı aktığını fark etti. Günler geçiyor muydu yoksa aylar mı? Bunu ayırt edemiyordu. Açlık eskisi gibi değildi. Şahmeran'ın ülkesinde insan, yeryüzündeki gibi sürekli yemeğe ihtiyaç duymazdı. Çünkü beden yavaşlardı. Ruh ağırlaşırdı. İstekler azalır, düşünceler derinleşirdi. Bir gün Şahmeran konuştu. Ama bu konuşma bir ders değildi. Bir emir hiç değildi. Sadece bir cümleydi. Bakmayı öğrenmeden sormayı deneme, dedi. Camsap bu cümleyi uzun süre anlamadı. Ama zamanla, yılanları izledikçe, taşların dokusunu fark ettikçe, sessizliğin içindeki anlamı duydukça, bu söz yavaş yavaş açıldı. Şahmeran ona bitkileri gösterdi. Ama isimlerini söylemedi. İsim, insanın koyduğu bir şeydir, dedi. Bitkiyi tanımak için adını bilmen gerekmez. Camsap öğrendi ki bazı otlar yarayı kapatır, bazıları ateşi düşürür, bazıları ise insanı yavaş yavaş öldürür. Ama Şahmeran her zaman şunu ekledi. Şifa da zehir de ölçüsünde doğar. Zamanla Camsap, Şahmeran'ın neden insanlara güvenmediğini anlamaya başladı. Şahmeran insanlardan nefret etmiyordu. Onları küçümsemiyordu da. Ama onları çok iyi tanıyordu. İnsan, diyordu Şahmeran. Bilgiyi ister ama sorumluluğunu istemez. Gücü arar ama bedelini ödemekten kaçar. Yılanlarsa gücü saklar, bilgiyi taşır ama asla gösteriş yapmazdı. Şahmeran'ın ülkesinde yalan yoktu. Çünkü yalan söylemeye gerek yoktu. Kimse kimseye üstünlük kurmaya çalışmazdı. Bu yüzden Camsap, yeryüzünde öğrendiği birçok alışkanlığı unuttu. Kendini savunmayı bıraktı. Kendini açıklamayı bıraktı. Çünkü burada kimse ondan bir şey beklemiyordu. Yıllar geçtikçe Camsap değişti. Yüzündeki acele çizgileri silindi. Gözleri daha az ama daha derin bakmaya başladı. Konuştuğunda kelimeleri azaldı. Çünkü öğrendi ki, çok konuşmak, çoğu zaman az bilmektir. Şahmeran onu izledi. Değişimini sessizce onayladı. Ama yine de ona her bilgiyi vermedi. Çünkü bazı bilgiler, yalnızca ölürken verilir. Camsap, bazen yeryüzünü hatırlardı. Güneşi, rüzgarı, insan seslerini. Bu özlem zamanla hafifledi ama hiç kaybolmadı. İnsan doğduğu yere her zaman bir bağla bağlıdır. Şahmeran bunu biliyordu.
O yüzden Camsap'ı burada tutmaya çalışmadı. Ama onu uyardı. Defalarca değil, bir kez. Çünkü gerçek uyarılar tekrar edilmez. Yeryüzüne döndüğünde, dedi, beni anlatma. Bu cümlede korku yoktu, tehdit yoktu. Sadece bilgelik vardı. Çünkü Şahmeran, bu hikayenin nasıl biteceğini biliyordu. Ama bilmek, kaderi değiştirmeye yetmezdi. Camsap söz verdi. Ve o an, gerçekten inanıyordu. Ama insanın en büyük yanılgısı, gelecekteki kendisine güvenmesidir. Camsap'ın yeryüzüne dönüşü bir sevinçle başlamadı. Aksine içini tarif edemediği bir ağırlık kaplamıştı. Şahmeran'ın ülkesinden ayrılmak, bir yerden çıkmak gibi değildi. Bu bir halden kopmaktı. Yıllarca sessizliğe alışmış bir ruh, yeryüzünün gürültüsüne hazır olmazdı. Yılanların arasındaki o ağır zaman, şimdi yerini aceleye, seslere, bakışlara bırakacaktı. Şahmeran ona yol gösterdi ama vedalaşmadı. Çünkü vedalar insanlara özgüdür. O sadece son kez baktı. Bu bakışta kırgınlık yoktu. Umut da yoktu. Sadece bilme vardı. Camsap o an bu bakışın ağırlığını tam olarak anlayamadı. Anlayamazdı da. Çünkü bazı bakışların anlamı ancak yıllar sonra ortaya çıkar. Yeryüzüne çıktığında güneş gözlerini yaktı. Rüzgar sertti. İnsan sesleri fazla yüksekti. Herkes bir şey anlatmak istiyor, kimse dinlemiyordu. Camsap yürüdü. Tanıdığı yollardan geçti ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Çünkü değişen yol değil, yürüyendi. Köyüne vardığında onu tanıyanlar oldu ama o kendini tanıyamadı. Çünkü yeryüzüne ait olan acele halini kaybetmişti. Zaman geçti. Camsap sessiz yaşadı. Öğrendiklerini anlatmadı. Şahmeran'ın adını ağzına almadı. Ama bilgi insanın içinde saklı durmaz. Bilgi ağırdır. Taşıyanı yavaş yavaş dışa doğru iter. Camsap'ın bakışları değişmişti. Yaraya dokunduğunda insanlar iyileşiyor, ateş düşüyor, bazı hastalıklar hafifliyordu. Fısıltılar başladı. Çünkü insanlar sebebini bilmedikleri şeye hayranlık duyar ama aynı zamanda ondan korkar. Derken ülkede bir hastalık yayıldı. Bu hastalık sıradan değildi. Ne otlar işe yarıyordu ne dualar. Ve sonunda hastalık saraya ulaştı. Kral yataktan kalkamaz hale geldi. Nefesi ağırlaştı, gözleri karardı. Çaresizlik sarayın duvarlarına sindi. İşte insan tam da bu anlarda yasakları hatırlar ve tam da bu anlarda unutulması gereken isimler anılır. Bir gece sarayda bir fısıltı dolaştı. Yer altında yaşayan bir bilge var, dediler. Yılanların kraliçesi. Her derde deva bilgisi var. Bu söz kulaktan kulağa dolaşırken adı nihayet söylendi. Şahmeran. Camsap o an bunu hissetti. Çünkü bazı kelimeler söylenmeden önce bile duyulur. Kalpte bir sızı gibi belirir. Camsap saraya çağrıldı. Ona sorular sordular. Önce yumuşak, sonra sert. O sustu. Çünkü söz vermişti. Ama insan başkasının hayatı kendi vicdanına yüklendiğinde verdiği sözleri tartmaya başlar. Bir kişinin hayatı diye düşündü. Bir varlıktan daha mı değersiz? İşte ihanet böyle başlar. Büyük bir kötülükle değil, küçük, masum görünen bir gerekçeyle. Camsap günlerce direndi ama kralın durumu ağırlaştı. Sarayda korku büyüdü. Korku büyüdükçe Camsap'ın omuzlarına yük bindirildi. Eğer konuşmazsan kral ölecek dediler. İnsan bir başkasının ölümünden sorumlu tutulduğunda kendini kurtarmak için başkasını feda edebilir. Sonunda Camsap konuştu ama bu konuşma bir itiraf gibi değildi, bir teslimiyet gibiydi. Şahmeran'ın yerini söyledi. Söylerken sesi titremedi. Çünkü insan kararını verdiğinde titreme geçer. Asıl titreme karar verilmeden önce yaşanır. Askerler yola çıktı. Yer altına indiler. Yılanlar kaçtı. Çünkü ihanetin kokusu ağırdır. Şahmeran onları bekliyordu. Kaçmadı. Çünkü o bu anı yıllar önce görmüştü. Camsap'a baktı. Uzun uzun baktı. Bu bakışta öfke yoktu. Çünkü öfke bilmeyene aittir. Şahmeran biliyordu. İnsan, dedi sessizce, kendini kurtarmak için dünyayı yakar.
Ve böylece yılanların kraliçesi yeryüzüne çıkarıldı. Güneş ilk kez tenine vurdu. Ama bu bir aydınlanma değildi, bir vedaydı. Çünkü bazı varlıklar güneş altında yaşayamaz. Onlar karanlıkta değil, bilgelikte var olur. Şahmeran'ın sonu yaklaşıyordu ama efsane henüz bitmemişti. Şahmeran yeryüzüne çıkarıldığında onu izleyen herkes aynı hissi yaşadı. Ama kimse bunu dile getiremedi. Korku değildi bu. Hayranlık da değildi. Bu geç kalmış bir pişmanlığın sessiz ağırlığıydı. Çünkü bazı varlıklar ancak yok edildiklerinde ne oldukları anlaşılır. Şahmeran, güneşin altında ilk kez durduğunda yeryüzü onu kabul etmedi. Toprak sertti, hava ağırdı, insan bakışları sabırsız ve açtı. Onu öldürmeye hazırlananlar bir canavar bekliyordu. Oysa karşılarında duran şey bir canavar değil, bir bilgeliğin bedeniydi. Şahmeran bağlanmadı, kaçmadı, yalvarmadı. Çünkü yalvarmak umudu olanlara özgüdür. Oysa Şahmeran, umudunu yüzyıllar önce insanı tanıdığı gün yitirmişti. Son kez konuştuğunda sesi yükselmedi. Herkes susmak zorunda kaldı. Çünkü bazı sesler bağırmadan da herkesi susturur. Şahmeran dedi ki, "Bedenimden korkmayın, bilginin yanlış elde neye dönüşeceğinden korkun. Benim sonumdan ders çıkarın. Ama bunu yapacağınızı da sanmıyorum. Çünkü insan ders almak için değil, tekrar etmek için dinler." Ölümünün nasıl olacağına dair söylenenler efsaneden efsaneye değişir. Ama ortak anlatı şudur: Şahmeran'ın bedeni kaynatıldı, suyu ayrıldı, eti ayrıldı. Çünkü bilgi de böyledir. Saf olanla zehirli olan aynı kaynaktan çıkar ama aynı etkiyi göstermez. Suyunu içenin bilgeleştiği, etini yiyenin öldüğü söylenir. Bu bir uyarıdır aslında. Bilgiyi ölçüsüz alan, bilgiden değil, bilgeliğin eksikliğinden ölür. Kral şifa buldu. Saray sevince boğuldu. Ama bu sevinç uzun sürmedi. Çünkü bilgelik zorla elde edildiğinde ardında bir boşluk bırakır. Yılanların kraliçesi öldüğünde yalnızca bir varlık ölmedi. Yeraltının dengesi bozuldu. Yılanlar dağıldı, bazıları toprağın daha derinlerine çekildi, bazıları yeryüzüne çıktı ama insanlardan kaçtı. Rivayete göre yılanların insandan kaçmasının sebebi işte budur. Çünkü yılanlar insanın ihanetini unutmaz. Camsab'a gelince, o ne tam bir hain oldu ne de bir kahraman. Hayatının geri kalanını ağır bir sessizlikle geçirdi. İnsanlar ona danıştı, şifa istedi. Ama o hiçbir zaman mutlu olmadı. Çünkü bilginin bedelini ödeyen, onu kullanan değil, onu yanlış zamanda açığa çıkarandır. Camsap öğrendi ama bilge olamadı. Çünkü bilgelik yalnızca bilmekle gelmez. Sadakat ister. Şahmeran efsanesinin en güçlü şekilde anlatıldığı yer Tarsus ve çevresidir. Burada anlatılan hikayelerde Şahmeran'ın öldürüldüğü yerin bir hamam olduğu söylenir. Hala Şahmeran Hamamı olarak anılan bu anlatı halk arasında kulaktan kulağa aktarılır. Ayrıca Mardin, Diyarbakır ve Adana çevresinde de efsanenin farklı varyantları yaşar. Her anlatıda ayrıntılar değişir ama öz aynı kalır. Bilgi, insanın en büyük sınavıdır. Yılanın bu efsanede ve Anadolu kültüründe bu kadar önemli olmasının sebebi rastlantı değildir. Yılan deri değiştirir, yani ölmeden yenilenir. Bu yüzden ölümsüzlüğün sembolüdür. Yer altında yaşar ama yeryüzüne çıkar. Bu yüzden iki dünya arasında köprü sayılır. Zehir taşır ama aynı zamanda panzehirdir. Yani şifa ile ölüm aynı bedendedir. Tıpkı bilgi gibi. Anadolu'da yılan öldürmenin uğursuzluk getireceğine inanılması, yılanın evin koruyucusu sayılması hep bu kadim inancın izleridir. Mezopotamya efsanelerinde yılan, ölümsüzlük otunu çalan varlıktır. Antik dünyada şifa tanrılarının sembolü yılandır. Bütün bu anlatılar şunu söyler: yılan kötü değildir, tehlikelidir. Ama tehlike her zaman kötülük anlamına gelmez. Şahmeran da böyledir. O ne iyi ne kötüdür. O gerçektir. İnsanların görmekten kaçtığı ama yok edince de rahat edemediği bir gerçek.
Çünkü bilgi yok edilemez. Sadece yer değiştirir. Yer altına çekilir, fısıltıya dönüşür, efsane olur. Belki de bu yüzden yüzyıllar geçmesine rağmen Şahmeran hala anlatılır. Çünkü bu hikaye yılanlarla değil, insanla ilgilidir. İhanetle, korkuyla, bilgiyle ve bedelle ilgilidir. Ve her çağda, her insan bir gün Şahmeran'ın karşısında durur. Kimi onu korur, kimi satar. Ama herkes sonunda ne olduğunu anlar. Çok geç olsa bile.